her büyük kriz içinde bir fırsat tohumu taşır derler. Ama bazen bu tohumun filizlenmesi için koskoca bir şehrin küle dönmesi gerekir. Bugün tarihin en yıkıcı felaketlerinden birinin modern finans dünyasının temel taşlarından birini nasıl döşediğini konuşacağız. 1666 yılının Londra'sına gidiyoruz ve küllerinden doğan bir endüstrinin, sigortacılığın hikayesine tanıklık ediyoruz. Takvimler 2 Eylül 1666'yı gösteriyor. Londra'nın daracık, ahşap evlerle dolu sokaklarından birinde, Pudding Sokağı'nda kraliyet fırıncısı Thomas Farriner'ın dükkanında unutulan bir kıvılcım, bu küçük ihmal tarihin seyrini değiştirecek devasa bir alev topuna dönüşmek üzere. O dönemde Londra, ahşabın, saman dolu çatıların ve rüzgarın insafına kalmış bir şehir. Evler birbirine o kadar yakın ki bir evden diğerine ateşe davetiye çıkarıyor. Ve o gece doğudan esen güçlü rüzgarla birlikte alevler hızla yayılmaya başlıyor. Veya insanlar panik içinde. O zamanlar organize bir itfaiye teşkilatı yok. Yangınla mücadele, kovalarla su taşımak ya da alevlerin yayılmasını önlemek için binaları yıkmaktan ibaret. Ama alevler o kadar şiddetli ki bu çabalar yetersiz kalıyor. Alev denizi 4 gün boyunca Londra'yı yutuyor. Şehrin kalbi, ikonik St. Paul Katedrali dahil olmak üzere 13 binden fazla ev ve 87 kilise küle dönüyor. Yangın nihayet kontrol altına alındığında geriye enkazdan başka bir şey kalmıyor. Londra'nın yaklaşık %80'i yok olmuş durumda. 100 bin insan bir gecede evsiz, işsiz ve tüm birikimini kaybetmiş halde sokaklarda. İşte bu noktada Economy Rewind düğmesine basıp o anın ekonomik tablosuna yakından bakalım. Bu sadece bir konut krizi değil, tam bir ekonomik çöküş. Tüccarlar dükkanlarını, zanaatkarlar atölyelerini, aileler ise nesillerdir yaşadıkları evleri kaybetmiş. Sermaye bir anda buharlaşmış. Düşünün, bugün sahip olduğunuz her şeyin, evinizin, arabanızın, iş yerinizin bir anda yok olduğunu ve hiçbir güvencenizin olmadığını. İşte 1666 Londra'sındaki durum tam olarak buydu. Şehir ekonomik bir felç yaşıyordu. Ticaret durmuş, tedarik zincirleri kopmuş, insanlar hayatta kalma mücadelesi verirken yeniden inşa için ne sermaye ne de motivasyon kalmıştı. Krallık bile bu devasa yıkımın altından tek başına kalkacak güce sahip değildi. Ekonomik çarklar durduğunda toplum da durur. Londra bu acı gerçeği en ağır şekilde tecrübe ediyordu. İnsanlar bir ömür boyu çalışarak biriktirdikleri her şeyi kaybetmişti. Bir daha böyle bir felaket yaşanırsa ne olacaktı? Bu korku ve belirsizlik Londra'nın üzerine bir kara basan gibi çökmüştü. Toplumun yeniden ayağa kalkabilmesi için sadece binaların değil, aynı zamanda güvenin de yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. İnsanların geleceğe umutla bakabilmesi için bir tür güvenceye ihtiyaçları vardı. İşte tam bu umutsuzluk anında sahneye zeki ve fırsatları gören bir adam çıkıyor. Nicholas Barbon. Barbon aslında bir tıp doktoru ama aynı zamanda hırslı bir girişimci ve inşaatçı. Yangın sonrası Londra'nın yeniden inşasında büyük rol oynuyor. Ancak o sadece tuğlaları üst üste koymakla yetinmiyor. İnsanların zihinlerindeki en büyük soruyu o korkunç ya tekrar olursa sorusunu görüyor. Ve burada tarihin kırılma anına odaklanalım. Nicholas Barbon bu kolektif korkuyu ve bireysel riski karlı bir iş modeline dönüştürme potansiyelini fark ediyor. 1681 yılında tarihin ilk yangın sigorta şirketini kuruyor. The Fire Office. Fikir devrimsel nitelikteydi. Barbon ev sahiplerine belirli bir prim karşılığında evlerinin yanması durumunda yeniden inşa masraflarını karşılayacağına dair bir sözleşme sunuyordu. Bu sistem nasıl işliyordu? Oldukça basit bir mantığa dayanıyordu. Çok sayıda ev sahibi küçük bir miktar para yani prim ödeyecekti. Bu paralar ortak bir havuzda toplanacaktı. Eğer sigortalı evlerden biri yanarsa o evin yeniden inşası için gereken para bu ortak havuzdan karşılanacaktı. Böylece tek bir kişinin taşıyamayacağı kadar büyük olan bir risk çok sayıda insan arasında paylaştırılmış oluyordu. Bireysel felaket kolektif bir sorumluluğa dönüşüyordu. Barbon'un şirketi sigortaladığı binaları işaretlemek için üzerlerine metal bir plaka yani bir yangın işareti takıyordu. Bu plakalar şirketin kendi özel itfaiye ekibine hangi binaları korumaları gerektiğini gösteriyordu. Evet, yanlış duymadınız.
İlk sigorta şirketleri kendi küçük itfaiye tugaylarını kurmuştu. Eğer evinizde onların plakası yoksa yanan evinize müdahale etmeyebiliyorlardı. Bu hem bir pazarlama aracıydı hem de şirketin kayıplarını azaltma yöntemiydi. Komşunuzun evi yanarken sizin evinizin sigortalı olduğu için kurtarılması, sigortanın ne kadar önemli olduğunu herkese gösteren canlı bir reklamdı. Barbo'nun bu girişimi bir kartopu etkisi yarattı. Kısa sürede başka sigorta şirketleri de kurulmaya başlandı. Rekabet arttı, primler daha makul hale geldi ve sigortacılık konsepti yavaş yavaş toplumda kabul görmeye başladı. İnsanlar artık mülklerini sadece duvarlarla değil, finansal bir güvence ağıyla da koruyabileceklerini anladılar. Londra'daki bu gelişmeler sadece binaları korumakla kalmadı. Başka bir alanda da devrimsel bir etki yarattı. Yangından kısa bir süre önce 17. yüzyılın ortalarında Londra'daki kahvehaneler, tüccarlar, gemi sahipleri ve kaptanlar için önemli buluşma noktaları haline gelmişti. Bu kahvehanelerde sadece kahve içilmiyor. Aynı zamanda iş anlaşmaları yapılıyor, en son haberler ve dedikodular paylaşılıyordu. Bu kahvehanelerden biri de Edward Lloyd'a aitti. Lloyd's Coffee House özellikle denizcilikle ilgili insanlar arasında popülerdi. Gemi sahipleri yüklerini okyanus ötesine göndermenin ne kadar riskli olduğunu biliyorlardı. Fırtınalar, korsanlar, kazalar, bir geminin batması, bir tüccarın tüm servetini kaybetmesi anlamına gelebiliyordu. Tıpkı yanan bir ev gibi. Bu kahvehanede bir araya gelen varlıklı tüccarlar gemi yolculuklarının riskini üstlenmek için bir sistem geliştirdiler. Bir gemi sahibi gemisinin ve yükünün değerini belirten bir kağıdı ortaya koyuyordu. Riski paylaşmak isteyen diğer tüccarlar bu kağıdın altına ne kadarlık bir riski üstlendiklerini ve bunun karşılığında ne kadar prim alacaklarını yazıp imza atıyorlardı. Bu underwriting, yani altına imza atma eylemi bugünkü sigortacılık terimlerinin kökenini oluşturdu. Her bir tüccar geminin başına bir şey gelirse altına imza attıkları miktar kadar zararı karşılamayı taahhüt ediyordu. Eğer gemi sağ salim limana varırsa aldıkları prim onlara kar olarak kalıyordu. Büyük Londra yangını riskin ne kadar somut ve yıkıcı olabileceğini herkese göstermişti. Bu olay Lloyd's Coffee House'taki bu gayri resmi sistemi daha da organize ve kurumsal bir yapıya bürünmeye teşvik etti. Denizcilik sigortası küresel ticaretin bel kemiği haline geldi. Çünkü artık tüccarlar mallarını dünyanın öbür ucuna gönderirken tüm riskleri tek başlarına üstlenmek zorunda değildi. Bu kolektif güvence uluslararası ticaretin patlama yapmasını sağlayan gizli motorlardan biri oldu. Zamanla Lloyd's of London sadece bir kahvehanenin adı olmaktan çıkıp dünyanın en büyük ve en tanınmış sigorta piyasası haline geldi. Peki tüm bu tarihsel yolculuktan çıkarmamız gereken sonuç ne? Büyük Londra yangını bize felaketlerin ortasında bile inovasyonun doğabileceğini gösteriyor. O gün Pudding Sokağı'ndaki bir fırından yayılan alevler sadece bir şehri yok etmedi. Aynı zamanda bireysel riskin, matematiksel hesaplamalara ve kolektif sorumluluğa dayalı sofistike bir finansal ürüne nasıl dönüşebileceğini de gösterdi. Nicholas Barbo'nun yangın sigortası ve Lloyd's kahvehanesinde doğan denizcilik sigortası, modern sigortacılık endüstrisinin temellerini attı. Bugün evimizi, arabamızı, sağlığımızı ve hatta hayatımızı sigortalatıyoruz. Bir felaket anında bizi koruyacak bir finansal ağın varlığını kanıksamış durumdayız. Ama bu konsept bir zamanlar devrimci bir fikirdi. Londra'nın külleri arasında doğan bu fikir risk algımızı tamamen değiştirdi ve modern ekonominin vazgeçilmez bir parçası oldu. Bir sonraki sigorta priminizi öderken 1666'da Londra'yı saran alevleri ve o alevlerin aydınlattığı finansal dehaları hatırlayın. Çünkü bugünkü güvencemiz dünün en büyük felaketlerinden birinin mirası. Bu tarihi yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Eğer tarihin ekonomiyi ve gündelik hayatımızı nasıl şekillendirdiğini merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.